Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Karayalan. Bugün sizlere kısa katlı saç kesimi yani nasıl yapılır bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Buna genelde pixie saç kesimi de deniliyor. Yani kısa katlı klasik. Burada modelimizin yaşından dolayı biraz daha klasik bir görünüm kazandı bu saç modeli. Burada kısa katlı saç tasarımının nasıl yapıldığını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk etapta temel ayrımlarını oluşturuyoruz. İlk temel ayrımımız profil ayrımı. Profil ayrımını nasıl yapıyoruz? Alnının tam ortasından enseye kadar düz bir hat çizgisi ayırıyoruz. Buna profil ayrımı diyoruz. Profil ayrımı yaptıktan sonra saçı iki ana bölüme ayıracağız. Üst ve alt kısmı. Üst ve alt kısmı ayırmak için alt nalı ayrımı yapacağız. Alt nalı ayrımını da tarağımızın uç noktasını en tepe noktasına modelimizin başının en tepe noktasını değdirip sırtının değdiği noktadan ayrım yapıyoruz. Bu da saçı iki ana bölüm ayırmış oluyor. Üst kısmı ve alt kısım. Üst kısımda, alt kısımda saçın boyunu belirlemiş oluyoruz. Saçın kısalığını belirlemiş oluyoruz. Üst kısımda da saçın yine katlandırma yapmış olduğumuz e, uzun bıraktığımız bölüm olarak da tabir edebiliriz. Gördüğünüz gibi alt nala ayrımını oluşturdum. Alt nalım ayrımını oluşturduktan sonra tekrardan bir ayrım oluşturacağız. Burada gördüğünüz gibi taç profil ayrımının devamını yapacaktık. Burada kulak hizasından bir ayrım oluşturduk. Bu da taç ayrımı hizası dediğimiz kulak ayrımının tam arka kısmından. Bu da saçın ön kısmıyla arka kısmındaki katları hani bölümü ayırdığımız kısım taç ayrımı. Sonra tekrardan yine e, profil ayrımının devamını ayırıyorum. Burada arka kısmını iki ana bölüme ayırmış oldum gördüğünüz gibi. Alt kısmından bir yatay bir ayrım oluşturdum. Burada saç kesimi yaparken ayrımlarımız çok önemli. Ayrımlarımızı düzgün yaptığımız takdirde yani planlı bir şekilde ilerlediğimiz takdirde bir sonraki saç kesimimize de aynı e, sürdürülebilirliği sunmuş oluyoruz ve aynı saç modelini kesebiliriz. Burada ense kısmı kısa olacak. O yüzden düz bir hat ayrımı uyguladım ve burada saçın çıkış yönüne göre kısa olacağı için de burada nokta kesim tekniği uyguladım gördüğünüz gibi. Nokta kesim tekniğini dik makas darbesiyle kestiğimiz için saçlar birbirine geçişli oluyor. Kısalttıktan sonra yine gördüğünüz gibi kısaltmaya devam ediyorum. Ensesi bayağı bir kısa olacak. Ve bu kısalığın devamında da üst tarafa doğru da e, hem katlı hem de biraz daha uzun bir form kazandıracağız. Burada gördüğünüz gibi makasa alt taraftan yukarı kaydırarak kısaltma işlemi başladım. Burada ensenin kısa olması ve modelimizin rahat kullanabilmesi için e, salaş daha temiz bir ense istediği için kısa bir tasarım oluşturduk ense kısmında. Sizler de videoyu başlamadan önce arkadaşlar sizden ricam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde kanalımız her geçen gün büyüyor ve daha çok kişiye ulaşmış oluyoruz bu sayede.
desteğiniz bizler için çok önemli. Mutlaka videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Burada gördüğünüz gibi enselerde çok küçük saçlar olduğu için ense kısmından çok yukarı çıkmayacak şekilde tıraş makinesiyle küçük saçları temizliyorum. Dediğimiz gibi ayrımlarımız önemli. Planlı bir şekilde ilerlemiş oluyoruz. Yani planlı bir ayrım yaptığımız takdirde bir sonraki saç kesimimizde aynı saç kesimimizi yapabiliriz ve hatasız bir şekilde ilerlemiş oluruz. Burada pivot point tekniğinin en büyük önemlisi planlı bir şekilde ilerlemesi ve adımları mevcut. Bu 7 adımda bir çalışma. Genelde saç kesim tekniği olarak da pivot point tekniğini uyguluyorum. Pivot point tekniğinin 7 adımı var. İlk adım arkadaşlar bölümlere ayırma. Yani saçı planlı şekilde bölümlere ayırıyoruz. Bölümlere ayırdıktan sonra hani saçın başının duruşunu belirliyoruz ve tutamlara ayırıyoruz. Ve tarama yönlerine göre kesim yapıyoruz ve tarama açısını da önemli olarak hangi açıda kestiğimizi belirleyeceğiz ve parmak tutucu saçın paralel mi paralel olmayan bir tutumla mı kesim yapıyoruz, bunu belirleyerek devam ediyoruz. Bizim geneldeki temel kesimimizde pivot point tekniği uyguluyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu bilmenizi isteriz. Bu 7 adımı her zaman göz önünde bulundurarak saç kesimimize devam ediyoruz. Burada uygulamış olduğum yatay ayrım var. Yatay ayrımda bir ayrım uyguluyorum. Saç kesiminde e, e, 5 tane ayrımımız mevcut. Burada birinci ayrım yatay ayrım, ikinci ayrım diagonal ayrım, üçüncü ayrım dikey ayrım, dördüncü ayrım dış bükey ayrım, beşinci ayrımda yıldız tekniğinde ayrımlar mevcut saç kesiminde. Ben şu anda gördüğünüz gibi enseyi keserken yatay ayrımda bir ayrım yaptım ve şu anda saçın çıkış yönüne doğru tarıyorum. Yani ve nokta kesim tekniği uyguluyorum. Burada saçın çıkış yönüne doğru, saçın çıkış yönüne paralel olarak ayrımı tarama yönünü paralel, saçın çıkış yönüne göre paralel bir tarama ayrımı da yapıyorum ve nokta kesim tekniği uyguluyorum. Yani burada saçın alt taraftaki kısa bölümü, yani kılavuzluğu takip ederek yani bir önceki saç kesmiş olduğum saç noktasını takip ederek aynı boyda, aynı düzeyde kesiyorum. Burada kestiğim gibi gördüğünüz gibi ve nokta kesim tekniği uyguluyorum. Saçın geçişlerinin iyi olması için. Yani bu saymış olduğum 5 tane ayrım, yani yatay ayrım, diagonal ayrım, dikey ayrım ve yıldız tekniğinde ayrım, hepsinde belirli noktalarda kullanabiliyoruz saçın yapısında. Ben şu andaki saç kesimi yaptığımda şu anda yatay ayrımları uyguluyorum. Gördüğünüz gibi yatay bir ayrım, yani düz bir hat çizgisi
Dediğimiz gibi kademe kademe yukarı çıkıyorum. Şimdi yine orta kısmından bir ayrım oluşturdum. Bu ayrımı da gördüğünüz gibi kendi bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını alt taraftan görüyorum. Ve ayrıma saçın parmak tutuşu olarak da yatay bir parmak tutuşu. Evet, kendime doğru yatay parmak tutuşuyla tarıyorum. Bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını kılavuz olarak alıyorum ve hafif kendime doğru 45 derecelik bir açıyla taradığım için burada nokta kesim tekniği uyguluyorum. Nokta kesim tekniği çapraz yani dikey ve 45 derecelik çapraz tutuşla kesiyorum. Bu nokta kesim tekniğiyle kesmemin amacı saçı aşağı doğru taradığımızda 45 derecelik bir açıyla tarıyorum ya, aşağı doğru taradığımızda saçlar birbirinin içerisine çok rahat bir şekilde giriyor ve geçişleri daha güzel oluyor. O yüzden nokta kesim tekniği uyguluyorum. Eğer ki burada keskin hat kesim tekniği uygulasaydım akabinde ara makasıyla inceltme yapmak zorunda kalacaktım. Belli noktalarda yine keskin hat kesim tekniği kullanıyorum. Belli noktalarda nokta kesim tekniği uyguluyorum. Keskin hat kesim tekniği uyguladığım noktalarda da ara makasıyla inceltme işlemi uyguluyorum. Bunu da zaten videonun ilerleyen zamanlarında görmüş olacaksınız. Burada 45 derecelik açı alıyorum. Kendime doğru tarıyorum. Dikey 45 derece olarak da yapabilirsiniz. Burada ben yatay 45 derecelik açılarla saçı kesiyorum. Şimdi alt kısmı kulak hizasına kadar kestiğim noktada arkadaşlar kulak hizasının art kafa kemiği dediğimiz bu çıkıntının bölümüne kadar 45 derecelik açıda kesiyorum. Ve üst tarafa geldiğin zaman yukarı doğru 45 derecelik olarak çıkmıyorum. Sadece bu alt kafa kemiği yani bu belli bir ense kısmındaki çıkıntıya kadar olan kesmiş olduğum noktaya tarıyorum. Yukarı çıkmıyorum gördüğünüz gibi. Yine hep aşağı doğru kesmiş olduğum saç noktasına tarıyorum bu sefer. Yukarıda çıkıp çok yoğun katlar oluşturmuyorum. Enseye uygun bir kesim uyguluyorum. Burada enseden başlayarak yukarı kademe kademe ilerliyoruz. Burada gördüğünüz gibi alt tarafta kesmiş olduğumuz 45 derecelik bir açıya uygun olarak yine yatay 45 derecelik açılarla ayrıma paralel tarama tutuşuyla yatay tarama açısıyla ve nokta kesim tekniği uygulayarak saç kesimimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ense kısmını kestim ve şimdi yan taraflara geldik. Yan kısımları keseceğim. Burada ön taraflarda geriye doğru bir diagonal bir ayrım oluşturdum. Burada sevgili arkadaşlar parmağımın kalınlığı kadar bir kesimi uyguluyorum ve yatay. Şimdi müşterimiz geriye doğru taradığı için arkaya diagonal ayrımlar oluşturarak kesiyorum. Yani arkaya çapraz ayrımlar uygulayarak ve her kestiğim saçı kendi çıkış yönüne doğru kesiyorum. Yani aşağı doğru bir önceki kesmiş olduğum saç noktasına taramıyorum.
saçın çıkış yönüne doğru parmak tutuşuyla kesiyorum. Yani kademe kademe. Burayı kesiyorsam bir sonraki yanına ayrım yaptım gördüğünüz gibi. Onun da aynı çıkış noktasına uygulayarak kesiyorum. Ben bir ilk kestiğim noktaya tarasaydım bu sefer farklılık oluşacaktı ve üst taraf uzun kalacaktı, alt taraf kısa kalacaktı. O yüzden bir önceki kesmiş olduğum saç noktasından bir parça alarak ve ayrım noktasının tam karşısına tarayarak saç kesimimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi alt kısmında bir önceki saç kesmiş olduğum saç noktasını kılavuz olarak görüyorum. O boyda saçın çıkış yönüne göre tarıyorum. Yani ayrıma paralel olarak tarıyorum. Paralel demek ayrıma, yani saçın çıkış noktasından tam karşısında tarayarak ne aşağı ne yukarı tam karşısına, yani 90 derecelik bir tarama açısı oluşturarak tarıyorum. Burada yan taraflarda gördüğünüz gibi keskinat kesim tekniği uyguladım. Ve diagonal, yani geriye doğru diagonal ayrımlar, yani geriye doğru çapraz ayrımlar uygulayarak kesiyorum. Gördüğünüz gibi her kestiğimde bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını saç boyunu kılavuz olarak, yani oradaki saç boyunu kontrol ederek aynı eşitlikte kesiyorum. Sağ tarafı gördüğünüz gibi kademeli bir şekilde ayırarak kesim işlemimizi yaptık. Ve sol tarafa geçtiğim zaman yine ilk kesmiş olduğum saç noktasından, şakak kısmından, ilk kestiğim noktadan bir tarakla saç boyunu belirledim. Hani aynı boyda. Burada da yine aynı noktadan hata olmaması için tarakla saç boyunu belirleyip sağ taraftaki kesmiş olduğum saç boyunu sol tarafı da uyarladım. Yine aynı şekilde geriye doğru önden başlayarak arkaya diagonal ayrımlar uygulayarak saç kesimime devam ediyorum. Burada sol tarafta uygulamış olduğum şekilde, yani sağ tarafta uygulamış olduğum şekilde sol tarafı da aynı şekilde uyguluyorum. Geriye doğru diagonal ayrımlar uygulayarak saç kesime devam ediyorum.
Gördüğünüz gibi arkaya diagonal ayrımlarla saçın çıkış yönüne göre ayrıma paralel ayrımlar tarama açısı oluşturarak, yani saçın çıkış yönüne göre diagonal ayrımlar oluşturarak keskin hat kesim tekniği uyguluyorum. Gördüğünüz gibi saç kesimimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi üst taraftaki alt nal ayrımımız duruyor. Alt taraftaki ayırmış olduğumuz saç noktasını kademeli bir şekilde kesim yapmaya devam ediyorum. Burada ayırmış olduğumuz saç noktasının ne yanına ne soluna tarayarak değil de saçın çıkış yönüne göre tarayarak kesim yapıyorum. Burada kullanmış olduğum saç makası 7 numara saç makası kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar, saç kesimi yaparken mutlaka saç kesim makasınızın bileğli olması gerekiyor. Saç kesimi yaparken saç kesim makasınız bileğli değilse saçı kırarak keser ve müşteriniz bir sonraki saç kesiminizde bu kesimden çok memnun kalmadığını ve hep kırıklarının olduğunu söyleyecektir. Keskin bir makasla saç kestiğinizde saçlar daha sağlıklı uzar ve modeli çok çabuk bozulmaz. Bunu göz ardı etmeyelim. Mutlaka makasınızın çok keskin bir makas olması gerekiyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. Mutlaka keskin bir makasla kesim yapmaya özen gösteriyorum. Genelde müşteriniz ya da modelleriniz senin saçın, hani saç kesim yaptığında elin çok iyi, çok rahat uzadı, saçlarım çok güzel oldu. Halbuki buradaki en büyük etken saç kesim makasının son derece keskin ve bileğli olması. Bunu göz ardı etmeyelim. Gördüğünüz gibi alt kısmı kestim. Yani alt kısımdaki saç boyunu belirledik. Şimdi üst kısma, yani alt nalı ayrımına ayırmış olduğumuz bölüme geldik. Burada geriye doğru bir yatay ayrım uyguluyoruz. Burada yine 3 parçada keseceğiz. Yatay ayrımı oluşturduktan sonra. Burada dikey 45 derecelik bir açı uygulayacağım. Gördüğünüz gibi 45 derecelik bir açı uygulayarak alt taraftaki saç kısa boyunu kılavuz olarak saç kesimime devam ediyorum. İkinci ayrımında da yine aynı şekilde bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını kılavuz alıyorum ve saçı yukarı doğru tarıyorum ve 45 derecelik bir açıyla kesiyorum.
Kesim açısı olarak 45 derecelik bir açı. Ve üçüncü kısmı da aynı şekilde yukarı doğru tarıyorum ve kesim açısı olarak yine 45 derecelik bir açıyla kesiyorum. Üst kısımda keskin hat kesim tekniği uyguluyorum. Yani düz makas darbesiyle kesiyorum. Burada gördüğünüz gibi arka taraftaki bölümü de aynı şekilde ortadan ayırdım ve sol ve sağ tarafta aynı şekilde kesiyorum. Daha demin yaptığım gibi sağ tarafta aynı şekilde keseceğim. Burada iki kademede de aynı şekilde kademeli bir şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi kademeli bir şekilde kesmeye devam ediyorum. Burada yine nasıl yapıyorum? Yıldız tekniği uyguluyorum. E, ön çerçeveden ön kısmından bir V şeklinde bir ayrım yaptım. Kademeli bir şekilde yan taraftan burada yine kademe kademe alt kısmındaki saç boyuna uygun bir şekilde ön kısmını tam almayarak burada geçişini uyguluyorum. Burada gördüğünüz gibi dilim ayrımlar uygulayarak saç yapısına, saç baş yapısına uygun
kademede ilerliyorum. Yani burada dilim dilim ayırarak başın, yani modelimizin başının yapısına uygun baş yapısını, çevresini takip ederek dikey ayrımlarla alttaki kısa ile üstteki uzun parçayı birbirine tamamlıyorum. Yani üstü çok kısaltmadan alta uyarlıyorum. Geçişini sağlıyorum. Buna genelde yıldız tekniği de deniyor. Yıldız, belli bir saç noktası var, boyu ve belli bir noktadan başlayarak başın çevresini tamamlayarak saç kesim tekniğine yıldız tekniği, yıldız ayrım diyoruz buna. Buna portakal dilimi de diyebilirsiniz. Dilim dilim ayırarak arka kısmı kestik. Şimdi ön kısmında biraz katlandırma işlemi uygulayacağım. Gördüğünüz gibi ince bir parça ayırıyorum. Ve ayrıma ters bir tarama açısı uygulayarak, ayrıma paralel olmayan bir açı uygulayarak tarıyorum. Ve kesim işlemime devam ediyorum. Şimdi kesim işlemimizi yaptıktan sonra şimdi inceltme işlemi, yani yumuşatma işlemi uygulayacağım. Ara makasıyla ense kısımlarının keskinat kesim tekniği ile nokta kesim tekniği de uyguladım. Biraz ense kısımları kısa olduğu için burada biraz geçiş yapmam gerekiyor. Enseleri ara makasıyla geçişlerini sağlıyorum. Biraz daha yumuşak bir geçiş olmasını sağlıyoruz. Şimdi üst kısımlardaki bölümleri de yine ayrımlar uygulayarak uçlardan inceltme işlemi yapıyoruz.
Ne dipten ne çok uçtan ne şeyden, yani en çok dipten değil. Tam böyle orta kısmından başlayarak uca göre kademeli bir şekilde inceltme işlemini yapıyorum. Yine yıldız tekniğinde kademeli bir şekilde inceltme işlemini hiçbir zaman dipten başlamayın arkadaşlar. Orta kısmından. Yani incelteceğiniz bölümü e, yapmanız gerekiyor. Dikey ayrımlar uygulayarak saçın uç kısımlarını gördüğünüz gibi arama kısıyla inceltiyorum. Bu sayede geçişleri saçta karışması daha güzel bir görünüm sağlıyor ve rahat kullanma olanağı sağlıyor modelimizin. Sizler de saç kesimi yaptırmak isterseniz salonuma gelerek saçlarınızı kestirebilirsiniz. Randevu ile çalışıyorum. Sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak salonuma gelerek saç kesimi yaptırabilirsiniz. Diğer kuaförlük hizmetleri konusunda da yardımcı olurum. Röfle, saç kesimi, ombre, saç renklendirme konusunda da randevu alabilirsiniz. Saç kesimi yaptırmak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adreslerim mevcut. Buradan ulaşarak, randevu alarak salonuma gelerek saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Sizler sayesinde kanalımız her geçen gün daha da büyüyor ve daha da gelişiyor. Gördüğünüz gibi kısa saç kesimimiz böyle modelimizin günlük hayatta rahat kullanabileceği bir saç tasarımı oldu. Sizler de kısa saç kesimi yaptırmak isterseniz ve diğer saç kesim modelleri konusunda hizmet almak, yaptırmak isterseniz sosyal medya adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.